gonna change their mind. Cause you were sweet and looking like you cared, boy. That was hard to find. I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings, how could these feelings? Evet arkadaşlar, merhabalar. Bugün sahte rapala ve mapslerimiz için tek iğneli asist iğne bağlayacağız. Yani şu şekilde mapslerinize veya rapalarınıza kombin edebilirsiniz. Gayet basit bir işlem var arkadaşlar. Zaten adım adım göstereceğim. Evet arkadaşlar, kullanacağımız iğneler Marvel kullanacağım. Marvel'in 5 numarası var, bir de 4 numarası var. Hani boyutu artık siz kendiniz de belirleyebilirsiniz. Ben biraz büyük olsun istiyorum. 4 numarasını kullanacağım şu an. Bunlar Chino modeller arkadaşlar. Biraz daha açılı iğneler. Şöyle 2 tane çıkartalım. İğnemiz bu. Asisti bağlamak için farklı ipler kullanabilirsiniz. Mesela bu benim elimdeki fly oltaların kullanılan öncü misinası. Veya şu şekilde tespih ipleri de olabilir. Bunu da farklı bir yerden temin etmiştim. Şu an biraz daha estetik görünmesi için bu turuncu ip kullanacağım. Bize lazım olan bir başka şey de halkalar. Ben önce bunu takıp öyle bağlıyorum. Sonradan da ekleyebilirsiniz ama biraz ipe zarar verebilirsiniz. Şöyle küçük bir şey kesersek yeterli olur zaten. Şuradan keselim bunu. Şu şekilde. Bir ölçüsünü alalım. Biraz uzun gibi, şu ucunu da alalım bunun. Evet. Arkadaşlar, sarmak için standart bir ip kullanıyorum. Naylon bir ip bu. Ama öyle çok sert değil. Rengini de turuncu seçtim. Hani hem şu şeyle uyumlu olsun. Kullanacağım misinayla uyumlu olsun diye. Hem daha güzel bir görüntü veriyor. Şu şekilde tutup sarmaya başlayalım. Arkadaşlar, bunu yapıştırmanıza hiç gerek yok. Sardığınız zaman gayet sağlam oluyor. Zaten epoksileyeceğimiz için de daha güzel bir görünüm veriyor. Sararken şunu arada bir elinizle düzeltmeniz gerekiyor. Şu şekilde gitsin. Şöyle çevirelim. Hatta şu fazla ipi bir keselim buradan.
Şu kadar yeterli bence. Evet arkadaşlar, şu şekilde. Bu biraz ip tiftimiş, tüy gibi şeyleri de şöyle hafif yaktığımız zaman onlar da gidiyor. Zaten epoksilindikten sonra da çok daha güzel duruyor. Evet arkadaşlar, kullandığım epoksi bu. Bunu yeni keşfettim. Çok hızlı kuruyan bir epoksi. Bir de küçük olması çok iyi. Hani daha önce ben kiloluklarını alıyordum bunların. Kullanamadan atıyordum. Böyle şırınga şeklinde ikili eşit miktarda sıkıyorsunuz. Baya güzel. Güzel de sonuçlar aldım bu epoksiden. Tavsiye ederim. Markası da burada yazıyor zaten. Hani internetten arayarak bulabilirsiniz. 20-25 lira gibi bir satış fiyatı var. Ben Enembuir'den alıyorum genelde. Orada daha uygun fiyata buluyorum. Evet arkadaşlar, epoksimizi karıyoruz. Herhangi bir şeyin üzerinde karabilirsiniz. Şu şekilde iki şeyde sıvıyı da eşit miktarda dökmeniz gerekiyor. İkisini birbirine güzelce yediriyoruz. Evet arkadaşlar, hiç kuru kalmayacak şekilde her yerine epoksiliyoruz bunu artık. Çok aşırı sürmemeye bakın. Epoksi akıyor. Bunu arada bir çevirmeniz gerekebilir. Fırça kullanırsanız daha iyi oluyor. Ama fırçayı tabi kullandıktan sonra atmanız gerekiyor. Çünkü epoksi donduğu için. İşlem bittikten sonra arkadaşlar gerçekten çok sağlam oluyor. Hani kopmuyor. Kopacak gibi de durmuyor zaten. E, Ben denedim, test ettim. Gayet başarılı. Evet. Bunu bu şekilde kurumaya bırakıyoruz artık. Evet arkadaşlar, bu şekilde sahte maket balıklarımıza, rapalalara bu şekilde kombin yapabilirsiniz. Maps'lere özellikle.
Bu sene bakalım, deneyeceğiz. Genelde tek iğneyle avlanmayı deneyeceğim. Balıklara daha az zarar verdiği için, özellikle doğal türlerde. Bakalım verim nasıl olacak. Tek iğnenin de güzel iş yapacağını düşünüyorum aslında. Bakalım bu sene bu şekilde avlanmaya daha çok özen göstereceğiz.